Selamlar herkese. Discover Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık Major'ın son aşaması olan playoff turlarını seçimini yapacağız. Evet, buraya kadar bin bir güçlükle geldik. Savaşarak geldik. Tırnaklarımıza kazıya kazıya altın soy için geldik. Evet, yani şu an gümüş gözüktüğüne bakmayın. Seçimlerimizi yapıp kaydedip sonra maçlar başladıktan sonra da iki tane doğru seçeneği bildikten sonra coin'imiz altın olacak. Bunu da şimdiden söyleyelim. Evet, playoff seçimlerimize başlayalım. Sıra sıra gidelim arkadaşlar. Burada bir ayrıma düştük biz kendi aramızda. 2 tane pikem yapacağız bu arada muhtemelen. Evet, iki tane pikem yapacağız ama tek bir tane farklı seçim olacak. Evet, şimdi ben burada Falcons ve Team Spirit konusunda ben Team Spirit diyorum. Spirit'i tercih etmemin en büyük nedeni Donk. Yani Donk ne yapıp ne edip Falcons'a karşı galibiyeti getirecek. Donk özellikle diyorum. Çünkü aşamaları, maçları izlediğiniz tek başına adam takımını taşıyor, sırtlıyor. Şimdi Falcons'ta 2 tane büyük bir tecrübe var. Yani ama Spirit Falcons'un oyununu çözecektir. Falcons biraz daha hızlı oynayan bir takım ama Spirit iyi güzel bir analiz yapıp oyunu yavaşlatıp en kötü 2-1 olarak kazanıp kendini bir üst tura yazdıracaktır. Ben burada Falcons'u seçiyorum. Benim sebebim Major'da şöyle bir havası var Falcons'un. Biz favori değiliz ama karşımıza çıkan da yazık olur. Yani erken oyunda bazen saçmalıyorlar. Yani round uzadıkça akıllı karar verebiliyorlar ama. Ama rakip hata yaptığı zaman da hemen pıt diye cezasını kesiyor. Yani Nikon'un da biraz böyle maçtan maça da modu değişiyor. Hani modu açıldığı zamanlar oluyor. Modunu açtığı zaman mükemmel oynuyor. Yani özellikle Falcons gününde ise canını sıkar rakibinin. Karşısındakilere de bezdirir. Ben Falcons'a birazcık daha bu aşamada güvenmek istiyorum. Diğer seçimlerimize geçmeden önce önceki videolarımızda bahsettiğimiz Skinway sitesinde Discover Play kodunu kullanarak $1 kazanabilirsiniz. Ayrıca açıklamalara token kod bırakıyoruz. Bu kodla da ücretsiz kasa açabilirsiniz. Şimdi izleyeceğiniz videoda her şeyi ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. 18 yaşından büyükseniz Skinwales'te herhangi bir yatırım yapmadan günlük kasaları açabilirsiniz. Token veya puan kazanmak için arcade modundaki oyunları oynayıp token ve puan toplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarla etkinlik liderlik tablolarında yükselebilir veya tokenlarınızı biriktirip daha büyük kasalarda şansınızı deneyebilirsiniz. Farklı kasa temalarını keşfedin ve düzenli olarak düzenlenen çekilişlerimize katılın. Ayrıca Discover Play kanalına özel çekilişe de katılabilirsiniz. Discover Play kodunu kullanarak $1 bakiye kazanabilirsiniz ve ikinci kodla da ücretsiz token kazanabilirsiniz. Detaylar açıklamada. İkinci tercihimize geçelim. Kesinlikle ben Vitality diyorum. Bak, kesinlikle büyük bir konuşuyorum. Yani Vitality saçma sapan ilk maçını kaybetmiş olabilir geçen aşamada. Ama ondan sonra kalitesini, farkını, oyun tecrübesini direkt gösterdi. Aynı şekilde ben finale kadar hatta yürüyeceğini düşünüyorum. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Vitality bu maçta da çok dengeli oynuyor. Ne panik yapıyorlar ne gereksiz risk alıyorlar. Kaybettikleri rounddan sonra bile tamam abi problem yok deyip o havada devam ediyorlar yani. Zayvo bazen ortalarda yok sanıyorsun böyle ama sonra bir anda bir çıkıyor, bir dakika beyler ben buradayım diyor. Maçı kurtarıyor hemen. Şampiyon gibi parlamıyorlar ama şampiyon gibi de duruyorlar. Şu pikemler arasında en güvendiğim, en sağlam dediğim pikem Vitality Mongoz maçı. Bir sonraki aşama Furia Navi. Çok zorlu bir maç geçecek kesinlikle. 2-0 olarak biteceğini düşünmüyorum ben kendi adıma. Ama Furia bu VS'nin galibi gelir diye düşünüyorum. Ya Furia tam böyle kafasına koymuş gelmiş bir takım bu arada. Bir de o morali aldıkları zaman asla acımıyorlar rakiplerine. Bu majörde de gerçekten çok iyi bir dönüş yaptılar. Yani round kaybediyorlar, toparlanıyorlar. Ekonomileri bozuyorlar, asla sallanmıyorlar. Hemen toparlanıyorlar. Momentum yakaladıkları anda maçı yakıp geçiyorlar. Furia'nın maç geçmişlerine bakarsanız şu an bence prime dönemini yaşıyor Furia şu an. Kesinlikle prime dönemini yaşıyorlar. Almaları gereken bir majör var. Çünkü siz de hatırlarsınız Furia 2022'de ev sahibi oldukları Rio majörü vardı. Büyük çapta bir başarı elde ettiler. Çeyrek finale kadar oynadılar. Brezilya sahnesi için çok büyük bir anıydı bu. O zaman çeyrek finalde elendiler ama bu majör telafi edeceklerini kesinlikle düşünüyorum. Bu bir rövanş gibi düşünebiliriz. Evet, bir sonraki aşamaya geçelim. Aslında beni biraz düşündüren, kararsız kaldığım bir noktadayım ben. FaZe'in ne yapacağı hiç belli değil. FaZe lanet okumak istiyorum. Gerçekten bütün majörlerde seçmiyoruz. 3-0 çıkıyor. Seçiyoruz. Çıkamıyor. FaZe konusunda benim bir fikrim yok. Kerrigan ne yapıyor, ne ediyor? Yaşlı beynini bir türlü kullanıp kendini yine playoff'lara getirtiyor. Bu aşamada ama bence tamam diyorum ya bu sefer FaZe için. Ya ben asla bundan sonra FaZe herhangi bir pikemde koyacağımı düşünmüyorum kadro en baştan değişmediği sürece. Ya benim FaZe bir ahtım var yani. Moz'da da şöyle bir şey var. Yani Moz'u seçiyorum. Moz gerçekten sevdiğim bir takım. Turnuvada da en çok hoşuma giden şey adamlar asla show off yapmıyorlar. Direkt
işi bitiriyorlar. Ne çok abartılı oynuyorlar, ne riske giriyorlar. Hani dersine çalışmış öğrenci gibi hani sınava girer 90 alır hiçbir şey demeden çıkar gider ben netim der. Aynen Mozo bu şekilde oynuyor maçlarını. Rakip coşup saçmalığına da tamam kanka senin işin bitti deyip bitirirler olayı. Moz, FaZe gibi çok şov yapmıyor. Onun için buradaki seçimimiz ikimizin ortak kararı olan Moz. Benim seçimimde Vitality Split'le oynuyor. Sajon'un seçiminde Falcons'la oynuyor. Ama iki seçimde de ortak bir kararımız Vitality Vitality. geçecek diye finale düşünüyoruz. Yani artık bu vakitten sonra hani fazla yorum yapmaya, fazla incelemeye gerek yok. Artık bu vakitten sonra zaten birazcık da momentumu eline almış takımlar daha kazançlı olacaktır. Onun için yani buradaki seçimimiz tecrübe olarak da kadro kalitesi olarak da önceki maçlarda baktığımız zaman Vitality daha ön planda çıkıyor. Onun için Vitality'yi seçtik. Furia Moz tercihimizde de Furia oluyor. Furia'dan veya Moz'dan çok ayrıntılı bir bahsetmeye de gerek yok. İkisinin de yaptıkları ortada. Furia'nın gidişi ve gidişatı ortada. Furia'yı bir tık daha üstte gördüğüm için tercihimiz Furia'dan oldu. Kesinlikle. Zaten Furia bizim finalistimiz olduğu için bu aşamada doğal olarak Furia'yı direkt buraya çıkartıyoruz. Evet, finalde de ne yapıyoruz? Furia'yı finalist yapıyoruz. Bizim tercihimiz bu majörde Furia alacaktır diye düşünüyoruz. Evet yani bu majör Brezilya CS'si için de bence çok önemli. Çünkü daha önce 2 defa majör kazanan takımlar vardı Brezilya takımlarından. Bunlardan bir tanesi Luminosity Gaming ile SK Gaming. Az önce de söylediğim gibi daha önce çeyrek final görmüş bir Furia var. Rövanş almaları gereken bir majör. Yani Brezilya CS'si de bildiğiniz gibi zaten çok coşkulu oyun tarzı olan bir oyun. Brezilya'da CS sadece oyun değil, futbolla aynı duygusal bağa sahipler. Yani taraftarlar maç izlemiyor, resmen yaşıyor. Yani Brezilya sahneye çıktığı zaman rakip 5 kişi değil 5000 kişi gibi oynuyor. Aşırı derecede momentumla, duygusal bağla oynayan bir takım. Onun için artık uzun bir aradan sonra bir Brezilya takımının majörü kazanması gerekiyor ve şu anda bunu yapabilecek en iyi takım Furia. Onun için güvenimiz Furia'ya tam. Evet arkadaşlar, bizim seçimlerimiz bu şekildedir. Bu aşamaya kadar bizimle olan, bize güvenen herkese teşekkür ederiz. İnşallah final aşamasını da bilmiş olacağız. Bu arada hani tekrardan hatırlatalım. Şu an silver olduğuna bakmayın. Gold yaptık. Finali de bilirsek ekstra paket kazanacağız. Evet, bizi şimdiye kadar bu majörde desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.